Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle oldukça kalınca bir ipten kışlık hırka çalışması yapacağız. İpimiz Yarnart'ın Alpine Maxi ipi. İpimiz 250 gram, 105 metre uzunluğunda, %40 da yün var içinde arkadaşlar. Hatta renk numarasını da göstereyim şu şekilde. Şiş numarası da 12 numara şiş kullanacağım. Hırkamız aslında oldukça basit bir hırka. Kalınca iple de olduğu için çok çabuk bitecektir. Önlerimiz ve arkamız haroşadan oluşuyor. Kollarımızda sadece örnek yapacağız. Bakın ipimizde şöyle tekrar bir göstereyim. Şu şekilde. Önce önlerimizden başlayalım arkadaşlar. O 14 ilmek olarak başlayacağız. Hatta ben biraz da şöyle oldukça da pay bırakıyorum ki dikmeye de aynı yerden devam edelim. Şöyle 2 ilmek attım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek attım. Az gibi gelebilir arkadaşlar ama ipimiz oldukça kalın. O yüzden yeterlidir. Ortalama 38, 40 beden için yani medium large giyenler için bu ölçü idealdir. Şimdi önce lastikle başlayacağız. Daha sonra haroşaya geçeceğiz. İlk ilmeğimi normalde örmüyoruz ama ilmek attığımız sıra ilk sırada ilk ilmekleri de örüyoruz. Bir ters ördüm. Bir düz. Tersimi ördüm. Bütün ilmeklerimizi böyle bir ters bir düz lastik olarak örelim. Gördüğünüz gibi ilk sırayı bile gidince bayağı büyüdü. Önleri çok büyük yapmayın arkadaşlar. Çünkü daha sonra ön kısmına tekrar lastik örülecek. Şu şekilde en sonunda düz ilmekle bitirdim. Şimdi ikinci sıraya geldik. Bu sırada da gördüğümüz ilmekleri ilk ilmeğimi boşa alıyorum. Yanındaki ilmeğimiz düz. Ters. Düz. Bu şekilde 5 sıra lastik olacak şekilde örelim. Bir, iki, üç, dört, beş sıra lastiğimi ördüm. Bunun üstüne artık haroşaya geçiyoruz.
Ben haroşayı düzden yaptığım için bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani arkada, önde bütün ilmekleri düz örüyorum. Arka tarafa geldim. Yine ilk ilmeğimi boşa alıyorum. Bu tarafı da düz örüyorum. Bu şekilde boyu olana kadar, yani hiç artırma eksiltme yok arkadaşlar. Koltuk kesmesi de yok. Dümdüz gidecek. Bakın böyle bir diş haroşamız çıktı. Şimdi bu şekilde haroşayı boyunu ne kadar istiyorsak önce bir parçayı yapalım. Diğer parçaları da buna göre ayarlayacağız. Omuza kadar hiç koltuk altı da kesmeden bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde ön parçayı bitirdim. Hiç koltuk kesmesi falan yok. Dümdüz devam ettim. Santim olarak vereyim. Boyunu 65 santim yaptım. Tabi dediğim gibi bu her zaman sizin kendi, daha kısa daha uzun yapabilirsiniz. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 tane böyle haroşamız çıkana kadar şöyle 37 diş haroşa yaptım. Yani 37 haroşa sırası yaptım. Şimdi bunun aynısından bir tane daha. Bakın diğer önümüzde bu şekilde. Şöyle şu şekilde. Önlerimiz 14 ilmek başladık. Devam ettik. Ve şişte beklettim. Kesmesini yapmadım. Böyle şişte bekliyor. Her iki önü hazırladıktan sonra daha sonra arkayı da yine 37 diş olacak şekilde, yani şu aynı sayıda olacak, 37 diş haroşa olarak ördüm. İlmek sayısı olarak da önlerimiz 14, diğer önümüz de 14, 28 ilmek. 10 tane yaka için, arada 10 ilmek yaka için kesme yapacağız. 38 ilmek. 38 ilmekten de aynı şekilde arkayı ördüm. Aynı hizaya geldim ve hepsi, bakın şöyle şu kısmı düz yön olarak kabul ediyorum. Bakın şu gördüğümüz yerler düz. Şöyle tırtıklı olan yerleri ters olarak kabul edeceğiz. Önce ekleme yaparken arka hırkamızı, yani arka bölümü, düz kısmı şöyle üstte kalacak şekilde koyuyorum. Daha sonra bakın bu parçanın, ön parçanın yine şurayı düz olarak kabul ediyorum. Düz yönü yine arkanın düz yönüne bakacak şekilde şöyle katlıyorum. Koyuyorum. Daha sonra buradaki hırkamızı alıyoruz.
Bakın düz yönü şöyle içeri bakacak şekilde. Yani ters taraflarımız bu tarafta. Tabii bunda ipimiz, bakın ördüm geldim, burada şişin ucu burada olduğu için tekrar geri aldım. Yani şişlerin ucu hep öreceğimiz yönde olacak. Şimdi omuz eklemelerini yapacağız. İpimiz kalın tabii ki, 2 şiş de kalın. Bu farklı bir numara, önemli değil. Önemli olan yine 12 numarayla eklemesini yapalım. Yani diğer parçaları yedek şişinize geçirebilirsiniz. Şimdi ön ve arka parçayı şöyle tutuyorum. Böyle karşılıklı birbirine 14 ilmeği ekleyeceğiz. Dediğim gibi ipimiz kalın olduğu için, yani daha doğrusu şişimiz kalın olduğu için ekleme biraz oyalayacak bizi. Bakın ilk öndeki parçaya girdim ilmeğine. Daha sonra arkadaki parçanın ilmeğine girdim. Şöyle ikisini birlikte aldım ve çıkartıyorum. Daha sonra öndeki ve arkadaki iki ilmeği alıyorum. Ve ilk ördüğümüz ilmeği şöyle son ördüğümüz ilmeğin üstünden atlatıyorum. Yine aynı şekilde öndeki ilmekten alıyorum ve arkadaki ilmekten alıyorum. Önce ikisinin içinden ilmeğimi geçirdim. Sonra o iki ilmeği çıkartıyorum ve bir arkadaki ilmeği onun üstünden geçirtiyorum. Tekrar, yani buradaki 14 ilmeğimiz, ön parçadaki 14 ilmeğimiz bitene kadar bu eklemeyi yapacağız. Buradaki iki ilmeği birlikte aldım. İkisinin içinden ilmeğimi geçiriyorum ve çıkartıyorum. Daha sonra arkadaki ilmeği buradaki ilmeğin üstünden atıyorum. Burada böyle yaparak arkadaşlar, yani ipimiz çok kalın. Burada dikiş olayını kaldırmak istiyoruz. Yani parçaları birbirine ekleyerek omuzda çok fazla bir kalınlık olsun istemiyoruz. O yüzden bu şekilde eklemek çok kalın iplerde daha güzel oluyor. İki ilmeği birlikte ördüm. Arkadakinin, şuradaki şişimiz çıkmadı. Arkadakinin içinden geçiriyorum. Evet, bir ilmeğimiz kaldı ön parçada, yani bu 14. ilmeğimiz. İkisini birlikte ördüm ve şişten çıkartıyorum. Bunu arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Şurada bir ilmeğimiz kaldı ama önce bir omuz dikişini göstermek istiyorum.
Bakın öyle yaparak hiç bu arada ekleme yerimiz belli olmuyor. Şuradan da göstereyim. Burası ters yönümüz. Bu tarafımız da düz yönümüz. Şimdi bu arka parçada 10 ilmek ense için oyuntu yapacağız. Şu tek ilmeğimi tekrar şişime geçirdim. Burada sayıyorum arkadaşlar. Bu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Üç. Dört oldu. 5. Altıncı ilmeğim. 7. 8. 9. 10. 10 tane ilmeğimizi kestik. Şu arada şöyle bir yaka oyuntusu bıraktık. Ense oyuntusu bıraktık. Yine de şurayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Diğer tarafta 14 ilmeğimiz kaldı. Yine diğer parçamı alıyorum. Aynı şekilde diğer omuzda eklediğimiz gibi buradaki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte ördüm ve arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Son bir ilmeğimi de kestim arkadaşlar. Şöyle. Bunun içinden de bir ilmek örelim. Evet, bu tarafın da eklemesini yaptık. Bakın tersinden görüntümüz şu şekilde. Hatta şu ipimizi hemen saklayalım arkadaşlar. Şöyle omzun ortasına doğru getirdim ipimi. Orada keselim bu fazlalıklarımızı. Evet, şimdi ön yüzünü çevirelim. Evet, hırkamız
Şöyle ekrana sığdığı kadar. Bakın şurası ense oyuntumuz. Şunlar da omuz birleştirmelerimiz. Bakın böyle yaptığımız için hiç belli olmadı. Yani şurası aslında ekleme yerimiz. Bakın aynı şekilde devam ediyormuş gibi görüntümüz oldu. Şimdi kollara geçmeden önce hırkamız çok büyük olduğu için arkadaşlar hani kollarını örmeden önce ben şu ön kısmından başlayacağım. Bütün etrafını ilmek alacağım. Misinalı şişle alacağım. Yani şu ilk lastik yerinden başlayacağım. Arka enseden de devam ederek diğer uça kadar buraya kadar ilmeğimi alacağım. Ama eğer misinalı şişiniz yoksa şu arka tam ensenin ortasına 2, 4, 6, 8, 10 ilmekti. Şu 5. ilmeğe şöyle bir işaret koyup aynı ipiyle koyalım. Tam ensenin ortasına kadar tek bir şişe alıp burayı bitirdikten sonra diğer tarafı da aynı sayıda alarak tek şişle de yapabilirsiniz. Ben şimdi misinalı şişle buradan ilmek almaya başlayacağım. Şimdi şu yanlarını dikmeden önce dediğim gibi önünün lastiğini yapalım arkadaşlar. Herhangi bir tığ numarası fark etmez. Şuradan bir ilmek çıkartalım. Ve şişime takıyorum. Şöyle hatta yanından da yine bir ilmek. Şu ipi de içinde yürütelim ki arkadaşlar bir daha düğüm olayı olmasın. Şimdi 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Bu yanların her sıradan birer tane ilmek çıkartarak şu şekilde şimdi bu kısım mesela haroşaya geçtim. 2, 4, 5 ilmek aldım. Haroşa kısmı daha yaygın olduğu için lastik toplamasın diye bazen arada da şöyle bir tane hatta orayı tığ alayım. Şu haroşanın dişinden alıyorum. Yani enseye kadar böyle bir 6 tane falan fazladan ilmek alalım ki önüne yaptığımız lastik toplamasın. Yine mesela birkaç tane daha aldım. Şu aradan hemen şundan bir tane daha ilmek alıyorum.
Evet, işaret koyduğumuz yere geldik. Onu çıkartıyorum. 53. Tam buraya kadar ben 53 tane ilmek aldım bu önden. Ve yaka ortasına kadar geldik. Yani ensenin ortasına kadar geldik. Bu 53. ilmeğimiz, yani 52 tane bu taraftan aldım. Şimdi aynı şekilde diğer taraftan da 52 tane ilmek alacağım. 5 tane enseden aldım ve öndeki kısma devam ediyorum. Dediğim gibi aralardan da birkaç tane fazla alarak bu taraftan da 52 tane ilmeğe tamamlayacağım. Evet, bu önden başladım. Bütün etrafını şöyle misinalı şişime ilmekleri alarak topladım. Şimdi yine burada 5 sıra 6 sıra kadar bir lastik öreceğiz arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimi ters alıyorum. Fark etmiyor bunda bir ters bir düz yapacağımız için. Düz ördüm. Bir ters. Bir düz. Dediğim gibi eğer misinalı şişiniz yoksa ensenin ortasına kadar aynı sayıda ilmek, diğer taraftan o taraf bittikten sonra diğer taraftan da aynı sayıda ilmek alıp sadece ense ortasına dikebilirsiniz. Şimdi biz bunun etrafını bu şekilde bir 5-6 sıra kadar lastiğini örelim. Bir, iki, üç, dört, beş sıra etrafının lastiğini ördüm. Ve şu kesmesini de yaptım ben. İlmeğimiz çok fazla olduğu için. Bakın diğer taraftan başladım. Şimdi buradaki kesmeyi de örerek kestiğim için göstermek istedim. Hatta şöyle şişle keselim daha rahat görebilin diye. Şimdi örerek kesmede önce ilmeğim neyse onu örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Arkadakinin içinden geçiriyorum. Ya böyle keserek yaparsanız arkadaşlar şu lastik kısmı çok gerdirmeden meydana gelecektir. Şimdi tersimi ördüm. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Önce ilmeğim neyse terse ters, düzse düz örüyorum. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkadaki ilmeği aldım. Ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. Şu da son ilmeğimiz. Ve buradaki ilmeğimizi de bir kere örelim.
Ucundaki ipi de böyle arkaya doğru saklayalım arkadaşlar. Şöyle biraz da içerilere doğru kaydırdım ki uç kısımlarda görünmesin diye. Evet, ön kısmının lastiği de bitti. Bunu kollardan önce yaptım ki hırkamız çok fazla kolları da takıp örmemiz zor olmasın diye. Şurası da yaka kısmımız. Kollar için de yine 14 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmekten lastiğimi ördüm. Yine 5 sıra yaptım arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Şimdi yalnız kollarımız balon kolu olduğu için burada bir artırma yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğin hemen şu altındaki yanındaki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum ve örüyorum. Şimdi ters ilmeğin de hemen yine altından çıkartıyorum ve artık düz örgü yapıyorum. Yani bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın şu ilmeğim şöyle. Hemen şu altındaki ilmeği alıyorum. Takıyorum ve örüyorum. Yani bütün ilmekleri ikişer kere örmüş olacağız. Ben lastiğimi bir sıra fazla yapmışım. Söktüğüm için bu ilmekler farklı geliyor. Ama şöyle normali alıyorum. Ve şimdi de kendi ilmeğini örüyorum. Yani bütün ilmeklerin dibinden birer ilmek alarak artırmamızı yapıyoruz. Ve şuradaki son ilmeğimden de alıyorum.
Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane ilmeğimiz oldu. 14 ilmeğimiz vardı. Şu anda şişimizde 27 ilmeğimiz oldu. Ve arka tarafında yine düz öreceğiz. Yani ön tarafa bir diş haroşamız çıkacak. Şimdi evet, bakın bir sıra böyle yani bir diş haroşamız çıktı. Şimdi Selanik örgüye geçeceğiz. Alttan almalı Selanik yapacağız ama ilk sıra, yani bu sırayı giderken ilk ilmeği boşaldım. Bir düz, bir ters. Ya sıranın sonuna kadar böyle bu şekilde devam edeceğiz. Bir düz, bir ters. Dönüşte Selanik'e başlayacağız. Evet, sıranın sonuna kadar bir ters bir düz olarak ördük. Şimdi arka tarafa geldik. Burada Selanik örgüye başlayacağız. Selanik'in biliyorsunuz birkaç çeşidi var. Bunu da alttan almalı Selanik olarak yapacağız. Yani ters ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın şu ilmeği boş alıyoruz. Yanındaki ilmek ters. Birinci ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğim ters. Tersimi ters olarak örüyorum. Şimdi gördüğümüz ilmek düz. Bakın hatta şunu bir düzelteyim daha net. Bu düz ilmeği böyle örmeyeceğiz. Şuradan bir altına gireceğiz. Altına girdim, ilmeğimi çıkardım ve bırakıyorum. Tersleri normal örüyorum. Düzleri şöyle bir alta girerek ilmek çıkartıyorum. Ters ilmekleri ters olarak örüyorum. Düzleri örerken ilmeğin içine değil, şöyle bir altına girerek örüyorum. Kolumuz bundan sonra bu şekilde devam edecek. Düzleri alttan aldım. Tersleri örüyorum. Düz ilmekleri bir alt sırada. Şimdi diğer tarafa geldik. Örgümüz Selanik örgüde arkada da önde de hep aynı işlem yapılıyor.
Yani ters ilmekleri ters olarak öreceğiz. Düz gördüğümüz ilmekleri hep alttan alacağız. Yani ilk ilmeği boşalıyorum. Bakın ikinci ilmeğim düz. Bunu alttan alıyorum. Tersleri normal örüyorum. Düz ilmekleri şöyle alta girerek. Artık kolumuz kol boyuna böyle 200 santim kalana kadar bu şekilde Selanik gidecek. Yani önlerde düzleri alttan, pardon, önde arkada değişiklik yok. Hep aynı işlemi yapacağız. Düz gördüğümüz ilmekleri alttan, ters gördüğümüz ilmekleri normal öreceğiz. Kolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane Selanik örneğimiz çıkana kadar ördüm. Şöyle santim olarak da vereyim. Şu anda 39 santim. Selanik'imiz 21 tane Selanik'i yaptıktan sonra artık haroşaya geçeceğiz. Kolu haroşa olarak bitireceğiz. Yani bütün ilmeklerimi düz örgü örüyorum. Yani artık Selanik yapmıyorum arkadaşlar. Kolun bitimini böyle 2-3 diş haroşa olacak şekilde yapacağız. Ters tarafında yine düz örüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız çıktı. Bundan 3 diş olana kadar, yani toplamda bir ördük, 2 örüyoruz. 6 sıra düz örgü yaparak 3 diş arası çıkmasını sağlayalım. Daha sonra kesmesini yapacağız. 1, 2, 3 diş haroşamız ördükten sonra şimdi kesmesini yapacağız. İlk ilmeği boşalıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Ve arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atıyorum. Yani örerek kesme yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde keserek kolumuzu bitirmiş olacağız. Evet, kollarımız da bitti arkadaşlar.
Şimdi şurada dikecek kadar ipimizi ayırıyorum. Şimdi kolun, bakın ön yüzü burası. Bunun tam orta noktasını buluyoruz. Ve şuraya bir işaret koyuyorum. Şimdi hırkamızın da burası omuz diktiğimiz yer. Bakın şöyle. Şu şekilde açıyorum. Bu işaret koyduğum yeri tam şu omuzun dikiş yaptığımız yere şöyle ortalıyorum. Yani tam şu kolun ortasını omzun ortadaki dikişine denk getiriyorum. Şimdi burası arka parçamız, diğer tarafta ön parçamız. Burası tam orta noktamız. Buradan sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diş haroşayı sayıyorum. Ve buraya da bir işaret. Pardon, bir ileri gittim galiba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet, şurası. Daha sonra da diğer parçadan 13 tane haroşa dişi sayıp oraya da işaretimi koyuyorum. Evet, dikeceğimiz yerler burası. Şimdi şöyle bir düzelteyim dikişini gösterebilmek için. Şimdi kolu dikmek için ayırdığımız parçayı ipimizi iğneye geçirdim. Bunu farklı şekillerde de dikebilirsiniz. Fakat ipimiz çok kalın. O yüzden mümkün olduğunca böyle belli olmayacak şekilde dikeceğiz. Şimdi şu işaret koyduğumuz yeri kolun üst kısmı burası arkadaşlar. Hemen o işaret koyduğum yere bir kere giriyorum. Daha sonra bakın burada üstünde kestiğimiz şöyle bir V şeklinde ilmekler var. Onun öndeki ilmeğini alıyorum. Karşıdaki haroşanın şu kenardaki çıkıntısına giriyorum. Bakın şurada böyle V şeklinde kestiğimiz ilmekler var. Öndeki ilmeği alıyorum. Karşıdaki haroşanın şuradaki çıkıntısının içine girdim.
Orta noktaya kadar geldik. Burası tam omuzun karşılıklı orta noktası. İpimizi şöyle arkaya alalım. Evet, yarıya kadar diktik. Şimdi de diğer tarafını aynı şekilde dikiyoruz. Burayı da şuradaki işaret koyduğumuz noktaya kadar dikeceğiz. Şurada dikişi bir göstereyim. Bakın, mümkün olduğunca hiç iz olmadan dikmeye çalışacağız. Yoksa ipimiz çok kalın. Burada fazlaca bir arkada dikiş payı olur. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Diğer tarafı da dikelim. Evet, diğer işaret koyduğumuz noktaya kadar da burayı diktim. Şimdi şuradan bir kere daha geçeyim. Şimdi ister kolu ister bedeni önce başlayalım. Bence şu kol ipimiz varken şu kolun dikişine devam edelim. Şöyle tersini çevirdim. Haraşo olduğu için zaten şu kenarlarda şöyle çıkıntılarımız var. Bakın, oralardan dikeceğiz. Tam şöyle karşılıklı getiriyorum. Evet, bu şekilde sonuna kadar kolun dikişini de tamamlıyoruz. Kolun dikişini yaptıktan sonra şimdi de yanların dikişini yapalım. Aynı şekilde yine ilk ilmekten alıyorum ve karşılığındaki ilmeğe şöyle bir geçiyorum. Hemen bir sonraki ilmeğin kenarından ve karşılığındaki ilmeğin kenarından. Daha önce haroşa dikişlerinde birçok şeyde kullandık. Haroşa dikişi en kolay dikişlerden biridir. Şu kenardaki çıkıntılardan ve karşılığındaki çıkıntının içinden girerek dikişimizi tamamlayacağız.
Şimdi burayı koltuk altına kadar tamamlayayım. Hırkamız bitmiş olur. Bitmiş olacak arkadaşlar. Şöyle bir diğer tarafı diktim ben. Şöyle bir göstereyim. Bakın şu şekilde. Kolumuzun dikişte dışarıdan görüntüsü böyle. Burayı da dikince hırkamız bitmiş olacak. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Şu anda bu tarafı tabii tersi. Şu kolu bir düzelteyim. Hırkamızın yaka kısmı ve kolu. Böyle bol Selanikli, hem kalın hem bol, böyle balon kol gibi genişçe bir koldan hırkamız bitmiş oldu. Hırkaya 6 tane ilk başta gösterdiğim 250 gramdı iplerimiz. 6 tane kullandım arkadaşlar. Böyle güzel kışlık kalınca bir hırkamız, spor bir hırkamız oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.